Aylin Korkmaz 17 yaşındayken evlenip Almanya'ya geldi. Şimdi 38 yaşında 3 çocuk annesi. Bu yılın başında yayımlanan Hayatım İçin Haykırıyorum adlı kitabını ise 4. çocuğu olarak görüyor. Çünkü yüzümü görenler sadece yara izlerini görüyor. Oysa kitabımı okuyanlarsa ruhumdaki derin acı ve izleri görecekler diyor. Aylin Korkmaz'ı 2003 yılında yaşadığı korkunç bir şiddet olayıyla tanıdı Almanya kamuoyu. Ayrıldığı ve sürekli tehdit gördüğü eşi, Aylin Korkmaz'ın çalıştığı iş yerine gelerek yüzü ve vücudunu tam 26 bıçak darbesiyle yaralamıştı. Öyle ki sadece yüzü için doktorların 250 dikiş atması gerekiyordu. Yarası ölümcüldü ama mucize eseri hayata döndü. Ve istatistiklere şiddet mağduru bir kadın daha eklenmiş oldu. Ama onu diğerlerinden ayıran bir fark vardı. O, susmayı, acısını içine gömmeyi değil, çevresiyle ve ulaşabildiği herkesle bunu paylaşmayı tercih etti. Çok kolay vermedim böyle bir kararı. Çünkü yaşadıklarım çok kötüydü ve bunları tekrar anlatmak aslında hiç kolay değildi. Ama ben ne ilkim ne de son. Benden sonra da birçok kadın öldü. Onların sesi yok ve ben o kadınlar adına konuşmaya karar verdim. Kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü bu kadar şeye rağmen hayatta kalmayı başardım. Ve o yüzden de bir görevim olduğunu düşünüyorum ve benim yaşadıklarım yaşayan birçok kadın var ama sessizler. Onlara cesaret vermek istiyorum. Ölen bayanların, rahmetli olan kadınların da sesi olmak istiyorum. Bunu kendime görev bildiğim için bunu dışarıya taşımaya, basına taşımaya karar verdim. Tabii ki çok zor oluyor ama bunu yapmak lazım. Sessiz kalırsak, hepimiz susarsak, bastırılırsak, ben 16 yıl boyunca dayak yedim ve bundan utandım, kimseye anlatmadım. Ailemle bile paylaşmadım. Ve sustuğum için, korktuğum için daha kötü şeyler başıma geldi. O yüzden sessiz kalmamalıyız diyorum ve ben diğer bayanlara cesaret vermek istiyorum. Aylin Korkmaz'ın ve kadın kuruluşlarının tepkisini çeken bir başka konuysa polis ve mahkemenin tutumu. Ayrıldığı eşi tarafından sürekli tehdit edilmesine rağmen polis tarafından yeterli biçimde korunamayan Aylin Korkmaz'ın hala içine sindiremediği yalnızca bu değil. Mahkeme bu canice şiddeti uygulayan eski eşine 12 yıl hapis cezası verdi. Ancak geldiği ülkenin kültürel değerlerini göz önüne alarak bu cezayı yarı yarıya düşürdüğü için söz konusu şahıs 3 yıl sonra serbest bırakılacak. Ben bu olayları Anadolu'da, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da yaşamadım. Avrupa'nın göbeğinde koruma yasasından faydalanmış bir bayan olmama rağmen, Almanya'nın bana kadın olarak tanıdığı bütün hakları kullanmış olmama rağmen Almanya beni koruyamadı. Ve az daha canımdan oluyordum. Ondan sonra sistemle ilgili birçok sorun yaşadım. Çocuklarım esirgeme kurumuna düştü. Onları çıkartmak için uğraşırken birçok bürokratik şeylerle uğraştım. Ve bu ülkede birçok şeyin yanlış yürüdüğünü gördüm. O yüzden tek suçlunun bunu bana yapan insan değil de toplumda da yürüyen yanlış sistem olduğuna karar verdim ve bunu kitap yazmaya karar verdim. Çünkü bana gelen çok geri dönen insanlar oluyordu. İşte neden 16 sene bu şiddete sesini çıkarmadın? Niye ondan 3 çocuk yaptın? Alman toplum bunu anlayamıyordu. Almanya'da yürüyen bir adalet sistemi var ve daha çok bu şekilde şiddete uğrayan kadınları mağdur ediyor. Ben bunlara karşı sessiz kalmamaya karar verdim. Yaşadıklarını paylaşarak hayata tutunmaya çalışan Aylin Korkmaz, toplumun kendisine verdiği destekten memnun. Arkasında acı bir tecrübe bırakan Aylin Korkmaz, yine de
umutla sesleniyor kadınlara ve topluma. Bu kadar ilgi gördüğüm için mutluyum. Çok destek gördüm. Birçok insan benim arkamda. Bu olay ilk olduğunda ben yalnızlaştırılacağım, toplumdan dışlanacağım diye düşünüyordum. Ama ne kadar yanıldığımı anladım. Çünkü olaydan sonra birçok insandan, birçok kadın örgütünden, güçlü kadınlardan destek aldım. Şu an toplantılarıma da birçok ağırlıklı erkekler katılıyor ve Türk kökenli erkekler katılıyor ve ben bundan çok mutlu oluyorum. Yani bir şeylerin değişeceğini umut ediyorum. ...25 Kasım tabii ki çok önemli bir gün. Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Günü. Ve 25 Kasım'da doktorların yaşamaz, komadan çıkmaz demelerine rağmen ben gözlerimi açtım ve benim 2. doğum günüm. Bu olay olalı tam 3 sene oldu. Benim için 25 Kasım çok daha anlamlı ve çok daha önemli. Ben diyorum ki kadınlara şiddete hayır deyin. İnanın size yardım edecek, destek olacak birçok kurum ve kuruluşlar var. Yaşadığınız ülkelerde haklarınızı arayın.